İyi takla attık be. Evet arkadaşlar, biraz maliyetlerden bahsedecek olursak. Gördüğünüz üzere duruş iyi. Hafif öne doğru eğilme var. Komple her şeyi kilitleyip gitmişler. Çok güzel. Evet, saatimiz 3:50 ve yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Evet, saat 7:50, Avusturya sınırını geçtik. Ufak bir mola, sonra yola devam. Evet, geldik, giyindik. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Saat 9:40. Gayet iyi geldik. Hiçbir trafik yoktu. Çok iyi yani. Hadi bakalım. İşkile geldik. Ama gördüğünüz üzere hava sisli. Görüşte kısıtlama olabilir. Bakalım, dikkat etmek lazım. Nefes alıyorum arkadaşlar. Korktuğumuz gibi olmadı. Hava şahane. Bulutların üstüne çıktık. Muhteşem manzara var. Şimdi gidiyoruz. Biraz ısınma yapacağım, ondan sonra kamerayı alacağız. Evet, bu sefer farklı bir kamera açısıyla kayıt alacağız. Burada gördüğünüz üzere kamerayı buraya taktık. Ben de ilk defa çekiyorum. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar, ben başlangıç seviyesiyim. Nasıl öğreneceğiz? İşkil zor mu? Hiç bilmiyorsak burada öğrenebileceğimiz yer var mı diyorsanız işte burası. Burada öğrenebilirsiniz. Gayet güzel. Yürüyen bant var. Burada öğrendikten sonra şu ipli olanla yukarı doğru gidip oradan biraz daha yukarıdan, biraz daha dikten başlayabilirsiniz. Zaten devamında da şuralarda mavi pistler var. Oradan devam edebilirsiniz. Gayet elverişli. Burada kocaman bir restoranımız var arkadaşlar. Her türlü ihtiyaç karşılanıyor. Hollanda'dan 2 arkadaşımız da burada. Onlar da uçakla geldiler. Onların da videosunu burada paylaşıyorum. Bazı yorumlar yapacağız. Evet, öncelikle videolarını yayınlamama izin verdikleri için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve buradan sevgilerimi iletiyorum. Evet, biraz yorumlayacağız bakalım. Görüntüleri izleyelim. Gördüğünüz üzere duruş iyi. Hafif öne doğru eğilme var. Bunun olmaması lazım. Burada arkadaşımız biraz daha dizlerini kırsa iyi olacak. Burada mesela dizleri kırık olsaydı bir miktar kurtarma şansı olabilirdi diye düşünüyorum. Dizi kırmak lazım. Çünkü dizler bir süspansiyon görevi görüyor. Tümsekler, ani hareketler için faydalı oluyor. Evet, burada da bakalım, gayet güzel dönüşler yapıyorlar. Bunlar başlangıç seviyesi dönüşleri oldukları yerde biraz dik. Evet, tabi dengeyi sağlamak biraz vakit alıyor, deneyim gerektiriyor. Tam da burada ağırlık arka ayakta gördüğünüz üzere. O sebepten de board üzerinde bir yolcu haline geliyoruz aslında. Kontrolü kaybediyoruz. Ayağımızın altından gidiveriyor. Gayet güzel hafif dönüşler. Burada dediğim gibi yine vücudun dik olması ve board'a paralel olması gerekli. Bu önemli.
arkadaşımız öne doğru çok eğilmiş. Daha dik durmak önemli. Bu duruş parmak ucuna geçmeyi zorlaştırır. Ve hatta arka ayağı kullanarak dönmeye çalışmaya sebep olur. Örneklerini göreceğiz. Örneğin buradaki dönüşlerde arka ayağı ittirerek dönüyor arkadaşımız. Bu tabii ki kullanılabilecek bir dönüş yöntemi. Ancak başlangıç seviyesinde nizami dönüşü öğrenmemiz önemli. İleri seviyelerde, bazı durumlarda, dar alanlarda, dik yerlerde ya da ani hız düşürme ihtiyacı olduğu durumda kullanılabilir. Arka bacağı ittirerek dönüyoruz. Aslında ilk öğrenirken bu yanlış. Nizami dönüşte ön bacağa ağırlığımızı vererek dönmemiz ve döneceğimiz yere bakmamız gerekli. Kenarımızı değiştirdiğimizde board bizi döndürmeye başlayacaktır. Bununla ilgili güzel bulduğum bir videoyu da açıklamalara paylaşıyorum. İngilizce bir video, ancak sorunuz olursa yorum bırakabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Gayet güzel dönüşler, dizler kırık. Dediğim gibi baktığımız yere gitmemiz gerekiyor aslında. Sola dönerken pistin sonuna doğru bakmamız gerekiyor. Bu bir miktar kaymayı azaltacaktır. Dönüşü tamamladıktan sonra bir miktar paralel gidip önce kenar değiştirip bir miktar gittikten sonra dönüşü yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Bunu denemek, bu şekilde öğrenmek daha faydalı olabilir. Aslında bu şekilde kenar değiştirmeyi, bu dönüşü bir miktar izole etmiş oluyoruz. Yine arka bacağı ittirdiğimizi görüyoruz dönerken. Vücut geriye doğru dönüyor. Bunu düzeltmemiz gerekli. Evet, tekrardan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu sezonda da kendilerini geliştireceklerdir diye düşünüyorum. Buradan kendilerine çok eğlenceli bir sezon diliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, günü tamamladık. Lift hiçbir şey kalmadı. Her şey kapandı. Şimdi aşağı ineceğiz. Güzel bir gündü. Sis oldu arada ama yine de kaydık. Güzel bir gün geçirdik. Yarın devam. Pazartesi de devam. Evet arkadaşlar, otelimiz bu. Otel Alpenfrieden. Otele kayarak inebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Ancak o otel Kapıl'da. İşkil daha ileride. 10 dakika mesafe. Karşısında da muhteşem bir manzara. Arkadaşlar saat 8.05'te kalktık. Formula 1 izledik. Karlı bir hava var. Lift'i yakalayacağız. İlk olacağız inşallah. Güzel kamera kayıtları alırız. Güzel kar yağıyor. İnşallah yukarılarda bulut yoktur da güneşlidir. Evet arkadaşlar, ilk lifte bindim. Kimse yok. Ayrıcalıklı 10 kişiden biriyiz. Muazzam. 4 santim falan kar var yerde. Dün geceden yağmış. Muhteşem bir ortam. Kayıyoruz. Hadi bakalım. Şuraya bak ya. Şahane şahane. Lavdır ya. Harika ya. Şuraya bak. Dokunulmamış pist. Evet, ilk liftimize geldik. Evet arkadaşlar, görüş kısıtlı ama kar çok güzel. Sanki bu taraflara doğru biraz daha az sis var gibi. Bakalım, gidiyoruz. ...38 numara. ...2850 metredeyiz. 40 numaralı pist. Neredeyse el değmemiş. Arkadaşlar burada bir 15 santim falan kar var. Gözükmüyor ama.
güzel çekim yaptık ama sonra görüş çok düştü. Pistlerde çok fazla tümsekli olmaya başladı. O yüzden çok çekim yapmadım. Ama genel olarak gün güzeldi. Pistler fena değil ama idare eder yani. Çok soğuk bir gün değil. O yüzden genel olarak iyiydi. Bakalım şimdi kaymaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, biraz maliyetlerden bahsedecek olursak günlük ski pass 75 euro. Tabii çoklu alırsanız, bir hafta alırsanız biraz daha ucuza gelebiliyor. Onun dışında otel önceden tutarsanız eğer 100-150 euro arasında günlük kişi başı bulabiliyorsunuz. Yani çok önceden tutarsanız 100 liraya da bulursunuz. Biraz daha geç tutarsanız bu durumda daha uzakta kalmanız gerekir bu fiyatlar için. Otobüs falan var daha uzaklardan ama biraz çile oluyor. Otobüs kalabalık oluyor. Tavsiye etmem. Onun dışında board kiralama, kıyafet kiralama fiyatlarını şu an bilmiyorum. Çünkü ben her şey benim olduğu için fiyatları öğrenip size bilgilendiriyor olacağım. Onun dışında buraya nasıl gelinir diye soracak olursanız en mantıklısı Innsbruck'a uçmak olur. Innsbruck'a uçarsanız oradan tren ve arkasından otobüsle gelmişler ama sanki tren artı taksi daha mantıklı. Ya da Innsbruck'tan direkt araba kiralayacaksınız. Çok daha rahat edersiniz. Zaten bütün otellerin otoparkı yani araba koyacak yeri var. Yemek fiyatları olarak bakacak olursanız orta halli bir yemek 20-30 euro kişi başı günlük olarak düşünebilirsiniz. Yukarıda ise fiyatlar muhtemelen 20-25 euro. Yani bir hamburger kola içseniz 20 euro civarı bir şey tutuyor. Evet, böyle. Saat sabah 8. Şu an çok erken. Kimsecikler yok. Dolayısıyla ilk lifti yakalıyoruz gözüküyor. Bugün yine biraz sis var ama bakalım nasıl olacak. Bugün pazartesi olduğu için daha az kalabalık olmasını bekliyorum. Açıkçası ilk defa bir pazartesi günü gelmiş olacağım buraya. Bakalım nasıl olacak. Evet. İkinci sırayı aldık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk lifte bindik. Görüş bayağı düşük ama el değmemiş pistlerden gideceğiz. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet, hafif güneş çıkıyor. Hadi bakalım. Çok güzel ya. Evet, liftimizin üstü kapanmıyor arkadaşlar. Karlar altındayız. Ortam muhteşem. Şuraya bak ya. Çok güzel kar var. Hadi bakalım neler bulacağız. Evet, görüş düşük, hava sıcaklığı düşük. Öyle ki şu an gözlüğün camındaki buzları alamıyoruz. Sadece 5 dakika kaydık ama yavaş yavaş hava ısınır, çözülür diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet, hiçbir şey gözükmüyor. Evet, şu anki lifte ilk ben bindim. Sadece 2 önümde güvenlik görevlileri var. Bunlar da pistlerin güvenliğini sağlıyorlar. Gittiğimiz yerde şu an hiç kimse yok. Bu net bir şekilde kesin. Hala görüş düşük. Evet, 40 numaralı pist. Pist bizim, kimse yok. İyi takla attık be. Air time oldu yani. Yaklaşık bir 3 saniye falan oldu. Ay, neyse. Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz lifting koltukları ısıtmalı. Muhteşem görünüyor. Evet arkadaşlar, bu liftten de ilk biz çıktık.
40 numaralı pist ama burada muazzam bir durum var. Tam bir gökkuşağı. Harika gözüküyor. Evet arkadaşlar, muhteşem manzara. Ve arkamdaki kısmı tabii çekmesek olmazdı. Şahane ya. There are a lot of rocks like just this deep, so be careful.
Evet arkadaşlar, günü tamamladık. Harika bir gündü. Yaklaşık 55 kilometre olması lazım. Çok güzel yerlerden geçtik. Çok güzel polderlar bulduk. Sabah harikaydı. Hislerin durumu. Üçüncü gün çok iyi bir gün oldu. Yoldayız, geri dönüyoruz. Lakin yani yok böyle bir şey. Şu arkamızda görmüş olduğunuz yer. Ben tuvaletteyken üstüme komple her şeyi kilitleyip gitmişler. Çok güzel. Neyse bir şekilde çıktım ama yani böyle saçmalık olur mu yani? Saçmalık.